şimdi hani reklamcılığa da önce kısa filmci olarak başladım. Kendi kendime kısa filmler çekerken Reha Erdem'in, Ömer Atay'ın davetiyle Atlantik filme gittim. Hani orada dur bakalım nasıl olacak falan filan derken bir Yemek Sepeti reklamı çektik. Ödül kazandı falan filan. Sonra böyle reklam çekerken buldum kendimi ama hep biraz böyle yani kendi hafif tarzımla biraz daha böyle genel sektörün daha dışında hafif konumlandırmaya çalıştım kendimi mümkün olduğunca. Bir yandan da iyi iş yaparken bir yandan da hafif yani o kısa filmci kafasını korumaya çalıştım. Onun için hani uzuna geçerken yani sinemaya geçerken benim için reklamdan sinemaya geçmek gibi olmadı da kısadan uzuna geçmek gibi oldu açıkçası. Yani böyle daha önce hiç 5 günden fazla çekim yapmamışken bir anda 28 gece çekim yaptık. En korkutucu tarafı da oydu aslında. Yani ben aslında hani böyle illa korku filmi olsun diye yapmadım hani bunu. Hani böyle içimden böyle bir hikaye geldi. Selim Evci'nin çok güzel bir lafı var. Hani biz film yaptığımız zaman bir kendi röntgenimizi çekiyoruz. Sonra biz de ona bakıyoruz diye. Hakikaten benim için de öyle yani biraz. Bundan sonra buna benzer şeyler olabilir, bambaşka şeyler de olabilir. Sonuçta senaryoya böyle bağlandıktan sonra, senaryoyu sevdikten sonra her tarz farklı janrlar yapmaya açığım. Kendi ilgi alanım da öyle. Yani çok farklı filmleri çok seviyorum. Bu seneki en sevdiğim film arasında Pixar'dan Inside Out da var. Ama çok daha hardcore korku filmleri de var. Onun için hani illa böyle devam edeceğim değil ama birkaç tane daha yaparım herhalde böyle film. Abi işte kısa film böyle dünyada 40 tane falan festivalde dolaştı. İspanya'da, Sitges'te Eli Roth, Posterlerin yönetmeni Eli Roth filmi izleyince böyle bize uzunu var mı diye sordu. Bize var abi dur bize 10 gün ver tercüme etmek için dedik. 8 günde yazdık, 2 günde tercüme ettik, yolladık adama bir şey. Sonra biz hani filmi çekene kadar 5 ay içerisinde çok elden geçirip senaryoyu değiştirdik ama ilk başta hani o böyle hakikaten bir haftada yazılmış bir şeydir böyle. Ondan sonra önce Eli Roth'un ilgisi. Eli Roth ilgilenince başka yapımcılar ilgilendi. Bir ara işte İspanya'dan biri vardı yapacaktı. Cannes'da Variety dergisinde haber oldu bilmem ne falan filan. Gittikçe büyüdü ilgi. Sonunda hani tam böyle dedik yani hani bunu kaçırmayalım. Tam böyle bir şeye ulaştı. Yani şimdi zamanıdır bunun deyip oradan cesaretle girdik. Türkiye'de de hani beklediğimizden çok daha iyi bir tepki aldık şu ana kadar. Bakalım 1 Ocak'ta vizyona girdikten sonra nasıl olacak ama özellikle festival çevreleri olsun, Kültür Bakanlığı olsun falan böyle bayağı herkes çok pozitif yaklaşıyor. Bir de hani korku filmi deyince daha farklı bir şeyler bekledikleri için ilk başta hani filmi izlerken o filmin daha başında ilk yarım saatindeki prodüksiyon kalitesi olsun, filmin tarzı olsun. Yani böyle bir Türk izleyicisini şu ana kadar daha bile çok etkiliyor diyebilirim. Ama yurt dışında da böyle filmi çok sevenler oldu. Hani böyle eleştirenler falan filan da oldu tabii. Çok beğenmeyenler de oldu tabii ki ama böyle birkaç tane sinema eleştirmenin ilk 10'una girdi listesine falan filan. Öyle çok güzel haberler oluyor son zamanlarda. Çok değerli festivallere seçildi. Çok güzel yazılar aldı, tepkiler aldı. Onun için bakalım. Türkiye'deki yolculuğu daha tam başlamadığı için bir şey söylemek için biraz erken. Beraber göreceğiz. Yani tek başıma şöyle ben hani yönetmen olarak dünyadaki her masaya büyük bir böyle özgüvenle oturup tartışıp konuşup falan filan şey yapabilirim ama yazar olarak öyle bir şey hissetmiyorum kendimde çok. Yine seviyorum hani yazdığım şeyleri ama daha böyle deneysel oluyor benim için. Onun için hani böyle birileriyle paslaşmak ihtiyacı hissediyorum. Bilmiyorum ileride ne olur ama şimdilik böyle güzel. Aslında yani ben eninde sonunda böyle çok iyi bir yazarla tabii ki ortaklaşa bir şey yapmak istiyorum. Hani bir adaptasyon olsun. Okuduğum çok sevdiğim bazı romanları hani adapte etmek falan filan hep böyle kafamda geçirdiğim şeyler. Eninde sonunda öyle şeyler yapmak istiyorum tabii ki. Nasipse Adayız'ı çekmek çok isterim açıkçası. Ercan Kesal'ın yazdığı. 9. Harciye Koğuşu'nu çekmek çok isterim. Aklıma gelenler bunlar. Blair Witch'ten çok korkmuştum hakikaten. Böyle valla ışığımı açık falan uyudum böyle bir iki hafta galiba yani. Çünkü hani böyle filmi izlerken falan o kadar fark etmedim ama büyük kabuslarla uyandım sonra gece. Hiç daha önce hissetmediğim bir korku var içimde. Ama ışığı açana kadar yani aklı karayı seçtim. Ki 18 yaşındaydım yani Blair Witch izlediğimde. Onun dışında Texas Chainsaw Massacre, Shining, evde tek başına izlemesi zor filmler bence. Changeling, 80 yapımı. Bunlar geliyor aklıma açıkçası. The Others, Nicole Kidman. Yani korkmaktan çok aslında daha böyle hani dehşet edebiyatı gibi bir şey oldu galiba baskın. Demin söylediğim örneklerdeki gibi Others, Shining veya Changeling'i izlerkenki gibi böyle bir
korkudan çok daha farklı bir gerilim ve daha farklı bir atmosfer ve biraz aşırılık edebiyatı var aslında galiba. O öyle. Onun dışında filmi evet 4 hafta gece çektik sadece ve hep dış mekan. Yani iç mekanlar da var ama böyle zaten harabe yerler olduğu için veya küçük yerler olduğu için hep ekip dışarıya kuruluyor falan filan. Yani bayağı 4 hafta dış mekan gece çektik gibi oldu. Çok üşüdük özellikle ama çok keyifli bir süreçti yani. Düşünmeye devam ediyorsunuz abi. Aynen.